Gürültülü ve biraz da eziyetli bir yolculuğun sonunda Katmandu'nun merkezinden Bhaktapur'a varıyoruz. Minibüsümüz yol boyunca çukurlara girip çıkıyor, içeride sürekli bir takır tukur var. Katmandu Vadisi'nde çok uzak bir mesafe kat etmiyoruz aslında ama yolun bazı bölümleri bu kısa yolculuğu olduğundan çok daha uzun hissettiriyor. Nihayet araçtan iniyoruz ve Bhaktapur'un sokaklarına karışıyoruz. Bhaktapur, yerel Nepal Bhasa dilindeki adıyla Huapa, Katmandu Vadisi'nin 3 büyük tarihi kraliyet şehrinden biri. Katmandu ve Lalitpur'la birlikte yüzyıllar boyunca Katmandu Vadisi'nde gelişen Nevar medeniyetinin en önemli merkezlerinden. Şehir özellikle Malla döneminde büyük bir siyasi ve kültürel merkez haline geliyor. Bugün Bhaktapur'da gördüğümüz sarayların, tapınakların, meydanların, başta büyük fil heykelleri olmak üzere çoğu anıtsal yapının, kızıl tuğlalı binaların ve olağanüstü ahşap işçiliğinin en önemli bir bölümü de bu tarihi birikimin ürünü. Burası tarihi dokunun hala gündelik hayatın içinde yaşadığı bir şehir. Dar sokaklardan geçerken bunu hemen fark ediyorsunuz. Kızıl tuğlalı evler, küçük avlular, tapınaklar, dükkanlar ve birbiri ardına açılan meydanlar ve neredeyse her köşeden başka bir ses geliyor. Bir taraftan öğrencilerden oluşan bir müzik topluluğu geçiyor, biraz sonra başka bir sokaktan davulların ve zillerin sesleri yükseliyor, ardından başka bir müzik heyeti. Bhaktapur'da müzik sanki sizi sokak sokak takip ediyor. Nevarlar, Katmandu Vadisi'nin tarihi yerli halkı ve vadinin şehir kültürünü şekillendiren başlıca topluluklarından biri. Katmandu, Patan ve Bhaktapur'un bugün gördüğümüz geleneksel mimarisinin, zanaatlerinin, festivallerinin ve şehir hayatının oluşmasında Nevar kültürünün çok büyük bir payı var. Aslında bugün genel olarak Nepal kültürü diye dışarıdan gördüğümüz pek çok unsurun kökeninde Katmandu Vadisi'nin Nevar dünyası bulunuyor. Nevarların kendi dili de Nepal'in resmi dili olan Nepalce'den farklı. Nepal Bhasa ya da Nevarca denilen bu dil, Nepalce gibi Hint-Avrupa dil ailesinden gelmiyor, Sino-Tibet dil ailesine ait. Dolayısıyla aralarında yalnızca lehçe farkı yok, bunlar köken bakımından tamamen ayrı iki dil. Nepalce, tarihsel olarak Sanskritçe ve diğer Hint-Aryan dilleriyle akrabayken, Nepal Bhasa bambaşka bir dil geleneğinden geliyor. Buna rağmen yüzyıllar süren beraberlik nedeniyle Sanskritçe ve Hint-Aryan dillerinden çok sayıda kelime almış durumda. Dini hayatta aynı ölçüde kendine özgü. Nevar toplumunda hem Hindu hem de Budist topluluklar bulunuyor ve özellikle Nevar Budizmi, Tibet Budizmi ile birebir aynı değil. Katmandu Vadisi'nde yüzyıllar içerisinde gelişmiş kendine özgü bir Vajrayana Budizmi geleneği var. Hindu ve Budist geleneklerinin birbiriyle temas ettiği bu kültürel ortam, tapınaklardan festivallere, müzikten gündelik ritüellere kadar Bhaktapur'un hemen her köşesinde kendini hissettiriyor. Bu sokakları takip ederek sonunda şehrin kalbine Bhaktapur Durbar Square'e ulaşıyoruz. Durbar, saray ya da kraliyet anlamına geliyor. Katmandu Vadisi'ndeki eski kraliyet şehirlerinin her birinde bir Durbar Square bulunuyor. Bhaktapur'daki meydan da yüzyıllar boyunca şehrin siyasi ve törensel merkezi olmuş. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesindeki Katmandu Vadisi alanının temel bileşenlerinden olan meydanın çevresinde Bhaktapur'un en önemli tarihi yapıları bulunuyor. Bhaktapur, 2015 Nepal depreminde ağır hasar gören şehirlerden biriydi. Ancak tarihi yapıların önemli bir kısmı sonraki yıllarda restore edildi ve şehir bugün hala olağanüstü tarihi dokusunu koruyor. Biz meydandaki öğlen sıcağının hararetinden kaçıp meydandaki kafenin ikinci katına sığınmış meydanı seyrederken ortamda garip bir hareketlilik başlıyor. Kalabalık artıyor, polisler geliyor, güvenlik önlemleri sıklaşıyor. Belli ki önemli birini bekliyorlar. Ama kim? Biraz bekledikten sonra sorup sebebini öğrendim. Nepal Cumhurbaşkanı Ramchandra Paudel ve eşi Sabita Paudel Bhaktapur'u ziyaret ediyor. Biz de hiçbir şeyden haberimiz olmadan tam o sırada Durbar Square'deyiz. Cumhurbaşkanı Paudel, Bhaktapur'un tarihi mirasını yerinde görmek üzere bir grup ecnebi misafiriyle şehirde.
Ziyareti sırasında Golden Gate 55 pencereli saray, Taleju Tapınağı, Niyata Pola ve çevredeki başka tarihi yapıları geziyorlar, öğrencilerle ve Bhaktapur halkıyla da bir araya geliyorlar. Dertleri dinliyor Cumhurbaşkanı. Böylece birkaç dakika önce sokaklarda müzik topluluklarının peşinden giderken kendimizi bir anda Nepal Cumhurbaşkanı ve First Lady'nin birkaç metre ötesinde buluyoruz. Hatta bir aralık göz göze geliyoruz. Meydandaki mesaisi çok uzun sürmüyor. Belki bir 5 dakika kalıp geldikleri yoldan geri dönüyorlar ve biz de tekrar Bhaktapur sokaklarına dönüyoruz. Bir bıçak satıcısının dükkanına giriyoruz ve Nepal'in meşhur Gurkha askerleriyle özdeşleşmiş Kukri adındaki hançerleri tanıtmaya başlıyor bıçakçı. İçlerinden birinin adının doğrudan Türkçeden geçen bir kelime olduğunu görüyoruz ki bu derin bir hayrete sevk ediyor bizi. Brother, which one is çakmak? And there are two small babies. One is called chakmak, karda. Chakmak and the Çakmak and karda. Chakmak, karda. Galda. Chakmak is much sharper one. That is What does it mean çakmak? So in the sharper one, which is for sharpening the plates, and you can use as a small knife to cut the vegetables, peel the onions like this. You can use this one. This one is called karda, a blend one. This one is for the sparking the fire with the help of the sandstone. You can spark the fire. And in the this one is for the smashing. This one is for stepping, and this part is for the chopping. This part is for the slicing, spinning, serving a beer like that. Bhaktapur'daki gezimizin sonuna yaklaşırken şehrin sokakları bize son bir sürpriz daha hazırlıyor. Bu kez uzaktan müzik ve dualar duyuluyor, bir kortej yaklaşıyor. Aralarında henüz çocuk yaşta olan Budist keşişler ve keşiş adayları var. Dualar ederek müzik eşliğinde Bhaktapur'un eski sokaklarından geçiyorlar. Aslında bugün gün boyunca gördüğümüz her şey burada birbiriyle birleşiyor. Kralların bıraktığı saraylar ve tapınaklar, ne var müzisyenleri, sokak satıcıları ve zanaatkarlar, yüzyıllardır kullanılan kukriler, bir anda karşımıza çıkan Nepal Cumhurbaşkanı ve bütün bunların arasından dualar ederek geçen çocuk keşişler. Bhaktapur'un belki de en etkileyici tarafı tam olarak bu. Burası korunmuş eski yapılardan oluşan tarihi bir şehirden ibaret değil. Geçmiş burada müzelerde veya vitrinlerde yaşamıyor. Sokakta, müzikte, ibadette, zanaatte ve gündelik hayatın içinde yaşamaya devam ediyor. Biz de Bhaktapur'dan çocuk keşişlerin duaları ve müziği eşliğinde ayrılıyoruz.